Selamlar. Çalışma hayatına başladıysanız belki şunları duymuşsunuzdur. Bunu yöneticime sormam lazım. Üst yönetim böyle istedi. Yöneticim buna izin vermedi veya şöyle yapmam gerektiğini söyledi. İyi tamam da bu yönetici kim kardeşim? Yani ne hakla bize bunu söylüyor? Veya gerçekten üst yönetim bunu istedi mi? Biz arkasına mı saklanıyoruz bu gücün? Soyut bir gücün. Birazcık yönetim ve yöneticilik nedir? Birazcık bunu konuşalım. Yani en temelinden başlayalım istiyorum. Ve ben genelde kelimelerin kökenlerini araştırmayı çok seviyorum. Yönetim kelimesinin kökeni de yani Türkçe ve İngilizce'deki kökenini de aslında araştırarak geldim. İngilizce'deki management kavramı İtalyancadan geçme, yani Latin asıllı bir yerden geçme ve orijinali menagiare diye okunuyor sanıyorum, doğru hatırlıyorsam. Ve menagiare aslında yönetimle biraz uzaktan bir ilişkisi var. Atlara bakım vermek, onları eğitmek, tımarlamakla ilgili bir karşılığı var. Şimdi bu kelimenin Türkçedeki karşılığı seyislik. İlginç bir şekilde seyislik de Türkçe'de siyasetle aynı kökten geliyor. Galiba ikisi de Arapça köklerden gelme. Siyaset de insanları yönlendirme, yönetme sanatıyla ilgili kullanılıyor. Dolayısıyla iki farklı toplumda benzer yerlere evrilmiş iki kelimeyle karşı karşıyayız. Modern Türkçedeki yönetimin kökü ise yön verme, önce olma ile ilgili. Yani aslında bir grup insana veya bir işe yön verme, bu işte önce olmakla ilgili. TDK'nın güncel tanımı ise yönetme gücünü elinde bulunduran kişi diyor. Şimdi yönetme gücünü elinde bulunduruyorsa yönetici, bu yönetme gücünü nereden alıyor? Yani kim verdi bu yönetme gücünü? Bu liderlikten birazcık farklı bir tarafı var. Yönetme gücünün gerçekten yöneticilere devredilmiş olmasına ihtiyaç var. Ve bu profesyonel yönetici sınıfının ortaya çıkması da modern bir kavram. Yani 1700'ler, 1800'lerde ortaya çıkmış bir şey. Çünkü onun öncesinde bu manager kavramı da veya management kavramı veya yönetici sınıfına da çok ihtiyaç yok. İhtiyaç şirketlerin ortaya çıkması, şirketlerin büyümesi ihtiyacının ortaya çıkmasıyla meydana geliyor ve bu birazcık sanayi devrimiyle oluşuyor. Sanayi devriminde küçük atölyelerden artık büyük işletmelere geçiş ihtiyacı var ve bu geçişle birlikte hissedarların işlerinin bir kısmını başkalarının yapması için, görevlerinin bir kısmını başkalarının yapması için karar verme yetkilerini veyahut yönetme yetkilerini başka insanlara devrediyorlar. Düşünsenize büyük bir işletme var. Bu işletmenin 50 tane hissedarı var. Bu 50 hissedar da bu işi yönetmeyebilir. Yani küçük esnaflıktan bahsetmiyorum. Daha orta ve büyük ölçekli şirketlerde. Bütün bu hissedarlar şirketi yönetemeyeceğine göre şirketi yönetmesi için profesyonel birisini atamaları lazım. Yani şirketi yönetme yetkilerini başka bir insana devrediyorlar. Dolayısıyla bu yönetme gücünü devralan kişi yönetici oluyor. Yani iş yerinin sahibinden bir güç devri, bir delegasyona ihtiyaç var. Günümüzde modern şirketlerde mesela 10.000 kişinin çalıştığı bir yerde belki 500 tane yönetici olabilir. Bu 500 tane yönetici farklı büyüklüklerdeki yönetme gücünü devralmış kişi demek. Tamam, yönetme gücünü devraldı bu yönetici. Peki gerçekten de yönetebilir mi? Yani bir insan başka bir insanı yönetebilir mi? Çünkü şöyle bir şey var. Ben sokağa çıktım, sokakta yürüyorum diyelim ki. Birisi bana dese ki Aykut zıpla. Zıplar mıyım? Zıplamam yani. Ama tanıdığım birisi söylese ve beni ikna edecek bir motivasyon aracı sunsa belki zıplayabilirim. Şimdi burada iki tane temel şeye geliyor. Birincisi yapmam istenilen eyleme bağlı. Yani ne yapmam isteniyor. Bu benim yönetilebilirliğimi etkiliyor. İkincisi buna yönelik bir motivasyonum var mı? Yani buna ikna edilmem lazım. Ya zorla, yani birisi beni zorla bir şey yaptırtmalı. Ya güzellikle ya da başka yöntemler kullanarak. Motivasyonla ilgili çok daha detaylı belki videolar çekeriz. Ama nihayetinde bir insanın yönetilebilmesi, yani
davranışlarının yönlendirilebilmesi, belki daha güzel bir terim, davranışlarının yönlendirilebilmesi işin içeriğine bağlı ve motivasyona bağlı. Dolayısıyla temel cevap aslında yani insan oğlu yönetilebilir mi veya insanlık yönetilebilir mi'nin cevabı insanlar yönetilemez ama davranışları yönlendirilebilir belli bir eyleme yönelik olarak ve bu yönlendirebilmenin gerçekleşmesi için de bir yapılacak işin içeriği önemlidir. 2 motivasyon önemlidir. Yöneticiler dolayısıyla yapılacak işin içeriğini, yapılması gereken işin içeriğini çok iyi tariflemeli ve birlikte çalıştığı insanları da motive etme araçlarını çok iyi bilmesi lazım. Şimdi yöneticiler insanları mı yönetmeli, işi mi yönetmeli, sistemler mi kurmalı, satış fiyatlarına mı bakmalı? Yani neyi yönetecek bu yönetici? Bana kalırsa böyle 4-5 tane ana görevi var. Bir tanesi yöneticinin bir anlam üretmek. Anlam üretmekten kastım şu, özellikle günümüz işlerinde yani çok mekanik olmayan daha yaratıcı işlerde, yazılım sektöründeki gibi, finans sektöründe veya sigortacılık sektöründeki gibi veya ürün geliştirme işlerindeki gibi işlerde bir kere insanlara sadece hadi şunu yap demekle iş yaptırılamıyor. Dolayısıyla bir anlam üretilmesi, hem dünyada olan değişim üzerinden bir anlam üretilmesi, hem yaptığımız işin bir anlam üretmesi ve insanların kişisel değerleriyle yaptıkları iş arasında bir bağ kurabilmesi gerekiyor. Onun için yöneticinin belki de ilk görevi bir anlam üretmesi. Bunun dışında daha temel işte Peter Drucker tarafından veya Henry Mintzberg gibi bu işin duayenleri tarafından konulmuş bazı şeyler var. Hatta daha geriye gidersek Frederick Taylor veya Henry Fayol gibi yönetim düşüncesinin ilk temellerini atmış insanların ortak söylediği bazı şeyler var. Mesela bir yönetici kaynakları, çalışanları, işi planlamalı ve organize etmeli. Yani ilk önce anlam üretti, çevreyi anladı, içinde bulunduğumuz bağlamı anladı, çalışanları anladı, yapılması gereken işi anladı ve bu anlamı ifade etti. Sonrasındaki aslında gelen şey yapılması gereken işleri, kaynakları, çalışanları planlaması ve organize etmesi. Şimdi bunu planladı ve organize etti ama neye göre planlayıp organize edecek? Biraz aslında hedefler belirlemesi lazım. Dolayısıyla yöneticiliğin temel görevlerinden üçüncüsü diyebileceğimiz şey belki net hedefler belirlenmesine ve bu hedeflerin anlaşılmasını sağlamak. Hedefleri tek başına belirlemek zorunda değil ama bu hedeflerin var olduğundan emin olması lazım. Bu hedefler ortaya çıktıktan sonra işleri de planladık. Performansın ortaya çıkması gerekiyor. Yani işin teslim edilmesi gerekiyor ve bu işin teslim edilmesinde yöneticiler aslında diğer insanlarla birlikte çalışıyorlar. Yani bir grup insanı ortak bir hedefe doğru performans göstermeye, yönlendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu performansı yönetmenin veya yönlendirmenin bazı teknikleri var. Belki 4. görevleri de bu performansı yönlendirmek veya ekibi performansa yönlendirmek olabilir. 5. ve bana göre son görevleri ise bir kültür yaratmak. Yani çünkü bir insan topluluğu bir araya geliyor, ortaya bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar ve çıkartmaya çalıştıkları işte ve sosyal ilişkilerinde bir paternler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani birbirine yardım eden işbirliği paternleri ortaya çıkabilir veya toksik bir kültür ortaya çıkabilir. Burada yöneticinin görevlerinden bir tanesi de bir kültürün şekillenmesini sağlayacak bir bahçıvan gibi orada örnek davranışlarla neye izin verilip neye izin verilmediğiyle bir kültürün yeşermesine aracılık etmek. Dolayısıyla birkaç tane soruyu sorduk aslında, yani yönetici nedir veya manager nedir? Yönetici, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, bir grup insanı bir hedefe doğru yönlendiren kişi. Ama insan yönetilebilir mi sorusunda insan tam olarak yönetilemez. Yani bu bozuk bir kumandaya sürekli basmaya çalışmak gibi.
Ekranda bir şeyler olur ama gerçekten siz bastığınız için mi olur yoksa kendi başına mı bu şeyler olur ekranda tam bilemezsiniz. Ama insanlar yönlendirilebilir, davranışları yönlendirilebilir, belli bir hedefe doğru yönlendirilebilir. Ve yönetici de bunu yapan kişidir. Bunu yapan kişi olması için işveren veya iş yeri sahipleri tarafından, siz de iş yeri sahibiyseniz yine de yöneticilik eyleminiz sahiplik eyleminden birbirinden farklı şeylerdir. Yani bir iş yerinin sahibi olmakla iş yerini yönetmek arasında farklı beceriler ve farklı yetkinlikler gerekir. Ve her iş yeri sahibi her iş yerini yönetmek zorunda da değildir. Biz profesyonel yöneticilik açısından bakarsak, yöneticiliğin başlaması için iş yeri sahibi tarafından bir yetki devrinin, yani kararın ve gücün size devredilmesi gerekli. Bu güç devredildi. Peki görevleriniz ne? Yani ne yapacaksınız? İlk önce bir anlam üreteceksiniz. Yani işi anlayacaksınız. Ben ne iş yapıyorum? Biz ne iş yapıyoruz? Benim sorumlu olduğum bölüm ne iş yapıyor? Şirketimiz ne iş yapıyor? Dünyada nasıl bir sektör içerisindeyiz? Dünyada neler oluyor? Yani çevremizde neler oluyor? Dışarıda neler oluyor? İçeride neler oluyor? Anlam ürettik. Anlam ürettikten sonra elimizdeki kaynakları ve insanları organize etme ve planlamaya ihtiyacımız var. İşleri organize etme ve planlamaya ihtiyacımız var. Bu temel görevlerimizden bir tanesi. Bunu organize edip planlayabilmek için tabii hedef ortaya koymamız lazım. Dolayısıyla net ve anlaşılır hedefler ortaya koyması lazım bir yöneticinin. 3. görevi bu. 4. görevi daha sonrasında bu hedeflere ulaşmak için insanların performanslarının aşağı çıkmasını, performanslarının yönlendirilmesini sağlamak. Ve bana göre 5.'si de bütün bunların olabileceği, gerçekleşebileceği, yaşayabileceği bir kültür ortaya çıkartmak. Kültürün ortaya çıkmasına ön ayak olmak diyelim. Çünkü kültür bir anda böyle oluşabilen bir şey de değil. Bütün bunları yaptığımızda yönetim faaliyetini hakkıyla yerine getirmeye başlıyoruz. Tabii bütün bunları yapabilir mi bir insan? Gerçekten bu anlamlı mı, mantıklı mı? O da başka bir soru işareti. Bir de işin liderlik yönü var. Şimdi liderlik böyle çok havalı bir şey olarak tarifleniyor. Yöneticilik ise birazcık daha onun yanında dandik kalıyor. Bana göre bu tam anlamıyla bir saçmalık. Yöneticilik mi, liderlik mi? Yönetici doğru işi yapar. Yönetici işi doğru yapar, lider doğru işi yapar falan gibi böyle bazı mottolar paylaşılıyor. Bana çok saçma geliyor bunlar. Yöneticilik mi, liderlik mi, yönetici lider mi olmalı, lider yönetici mi olmalı, böyle oralarda soru işaretleri var. Onu bir sonraki videoda cevaplayalım. Çünkü bence yöneticiliği ve liderliği anlamak, ikisi arasındaki farkları ve benzerlikleri anlamak bu yolculukta önemli olacak. Videonun sonlarına gelirken eğer sorularınız, yorumlarınız varsa ve sizin için yöneticilik ne demek, bununla ilgili fikirleriniz varsa lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Hoşunuza gittiyse like ediniz. Abone olmayı unutmayınız. Sevgiler, selamlar efendim. 3, 2, 1